Evet, bu videoda biraz Hollanda'ya nasıl geldim ondan bahsedelim. En de sonunda gireceğiz bu konuya çünkü ne kadar erken o kadar iyi. Ben yaklaşık 3 ay önce Hollanda'ya geldim. Burada bir firma bana sponsor oldu. Genellikle zaten genel geliş yöntemleri en çok olan yöntem bu. LinkedIn aracılığıyla ulaştım firmaya. Bir süredir ilanlara başvuruyordum zaten. Bazı web siteleri var. Hani iş bulabileceğiniz, sadece Hollanda değil, İngiltere, Almanya vesaire için. LinkedIn tabii bunun için büyük bir kaynak ama mesela Hollanda için aklıma gelen Yacht var galiba. Indeed, Glassdoor gibi web siteleri de var. Bu siteler üzerinden bakabilirsiniz. Önemli olan nokta şu: ilgili firmanın sizi sponsor olması, ki bu IND dedikleri Hollanda'daki bu göçmenlikle alakalı web sitesi üzerinden hangi firmaların buna izni var, hangi firmalar bunu yapabiliyor, bunu orada genişçe görebiliyorsunuz. Diğer bir nokta ise Hollanda zaten bir süredir yüksek nitelikli göçmen adı altında zaten ülkesine yabancı insanlar alıyor. Daha çok IT sektöründe, genel gözlemim bu. Tabii bunun için belli bir yıllık brüt maaş aralığı var. O maaş aralığını tamamlamak gerekiyor. Söylediğim gibi ben LinkedIn'den başvurdum. Belli bir takım görüşmelerden geçtik. Ve bu görüşmeler sonrası zaten olumlu olursa firma size kontrat yolluyor. Burada önemli olan noktalardan birisi %30 kuralı. Bu söylediğim %30 kuralı vergi avantajı demek. Eğer siz yüksek nitelikli göçmen adı altında Hollanda'ya geldiğiniz takdirde bu vergi avantajından yararlanabiliyorsunuz. Firmanız sizin adınıza buna başvuruyor. Bu ne demek? Maaşınızın %30'luk net kısmı size kalıyor. Geri kalan %70'lik kısmı üzerinden vergilendiriliyorsunuz ki bu da güzel bir şey. Hollanda gibi pahalılığın yüksek olduğu bir ülkede o anlamda güzel bir şey. Dediğim gibi sonrasında göçmenlik işlemleri, vize, sonrasında sizin oturum izniniz, çalışma izniniz, bu gibi konulara başvuruluyor. Sonrasında uçak biletimi aldım. Geldim buraya. Şimdilik tek geldim. Ailem, yani eşim ve oğlum şu an İstanbul'dalar. Kademeli bir geçiş olsun dedik. Yani en azından ufaklığın okulu bitene kadar bu şekilde yapalım dedik. Burada firmanın hani sizin için biraz uğraşması gerekiyor. O kritik. Yani uğraşmaktan kastım, yani buradaki işlemlerle tek başınıza boğuşmanız sizi yoracak. O anlamda ne kadar bu anlamda size destek olurlarsa o kadar iyi. Çünkü bir sürü belediyeye kayıt, BSN numarası dedikleri vatandaşlık numarası gibi numaranın çıkması. Bunların hepsi bir prosedür. Ve bunları ilk geldiğinizde kendi başınıza ilk etapta çözemeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla profesyonel yardım almak önemli. Bazı birbiriyle ilgili konular var. Bunları da iyi özümsemek gerekiyor. Bunlardan birisi banka hesabı. Banka hesabı açabilmek için BSN numarasına ihtiyaç var. BSN numarası için adrese ihtiyaç var. Adres kaydınızı yaptırmanız lazım. Dolayısıyla birbirine bağlı bazı işlemler var. Dediğim gibi gelmeden önce çok iyi bir şekilde araştırma yapmak gerekiyor. Bu tarz konular için danışman desteği almak kritik. Diğer türlü hani sıkıntılı yanlış bir şeye, sonuçta bir sürü belge var, bir sürü prosedür var. Bunları ilk etapta tek başınıza geçmeniz kolay olmuyor. Sonrasına dönüp baktığınızda evet çok kolaymış diyor insan. Ama ilk etapta zor geliyor. Ve hani benim tavsiyem, şirketinizden bu konuyla alakalı size destek olacak bir danışman firma ayarlaması konusunda destek isteyebilirsiniz. Sonrasında çalışma izni ve BSN numarası çıktıktan sonra zaten normal çalışmaya başladım. Önemli konulardan bir tanesi, birincisi size sponsor olabilecek büyük firmalara bakmanız. Hani global firmalar bu anlamda daha kolay olabiliyor. Ama tabii hani yazılım sektörü için startuplar vesaireler, onlar da gayet sponsor olabiliyorlar. Diğer bir konu ise bazı paketler oluyor. İşte ne bileyim taşınma yardımı vesaire gibi. Hani bunlar için de görüşüp anlaşabilirsiniz. Sonuç olarak cebinizden bir kira, bir depozito
Hatta belki emlakçıya da bir kira. Orada Hollanda'da depozitolar çarpı 2. Yani bir kira değil 2 kira depozito genel olarak veriliyor. Bu tabi ev eşyalıysa. Eşyası olan evlerde böyle bir şey çok görmedim ama eşyalıysa 2 depozito veriliyor. Dolayısıyla kira yardımı önemli. Yani hani taşınma parası önemli. Bunu konuşmak gerekiyor. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the Zor ve önemli olan konulardan bir tanesi ev. Yani bir şekilde şirketle anlaştınız. Prosedürsel işlemleri de bitirdiniz. Buna tabi burada çok bahsetmedim ama geçici vize. Geçici vizeye başvurduktan sonra yani geçici vize alındıktan sonra zaten buraya gelip çünkü Hollanda'da şu an genel olarak bir ev sıkıntısı var. Dolayısıyla ev açığı olduğundan dolayı fiyatlar yüksek. Bu anlamda gelmeden evi sizin için ayarlayacak hatta belki görmeye gidecek birileri gerekiyor. Bu da kritik. Diğer türlü buraya gelmeyi beklerseniz burada da bulmak için bir süre ihtiyacınız olabilir. Bu saydıklarımın haricinde aklıma gelmiyor. Genel olarak Hollanda'ya geliş hikayem bu şekilde. Yani iş yerinden kontrat alıp buradaki göçmenlik işlemlerini halledip Hollanda'daki yani. Sonrasında da ev sorununu çözdüğünüzde genel olarak aslında yerleşmiş sayılıyorsunuz. Sonrası birazcık işte artık ehliyet almanız gerekiyorsa ki hani yüksek nitelikli göçmen olduğunuzda mevcut ehliyetinizi verip aynı şekilde dekliğini alabiliyorsunuz. Bu tarz işlemleri hallettikten sonra artık yaşama bir noktada adapte olmuş oluyorsunuz. Dediğim gibi ben şu an 3 ay geçirdim ve bu söylediğim aşamalardan geçtim. Eğer daha fazla bilgi ve hani özellikle değinmemi istediğiniz bir konu olursa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.